Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere trafik ışıklarıyla halka grafiğini yani koşullu biçimlendirme ile 3 seviyeli halka grafiğini nasıl yapabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ama öncesinde benim hazırladığım örneğin nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için formüllere geliyorum ve şimdi hesapla diyorum. Bakın örnek vermem gerekirse şu halkayı bir incelersek sarı, yeşil ve kırmızı. Belli bir seviye oranında 3 farklı renkten oluşuyor ve diğerleri de farklı renklerle yapılmıştır. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için şunlardan birinin değerini alıyorum şuradan. Kopyalıyorum ve sayfa 2'de şu alana özel yapıştır değerleri diyorum. Öncelikle grafiğimizin renklerini oluşturacak seviyeleri ayarlayalım. Buraya seviyeler yazalım önce. Seviye 1. Şunu çektiriyorum. 3 seviyeden oluşacak. Şurayı yüzde yapıyorum ve buraya %70 diyorum. %70'e kadar kırmızı. %80'e kadar sarı. %100 olduğunda yeşil olsun. Şuraya geliyorum. Veri yazıyorum. Ve şimdi burada formülü uygulayacağız. Eğer diyorum bu değer küçük ve eşit ise şu değerden bu olsun, değilse boş olsun. Bunu yüzde yapıyorum ve şunları fonksiyon F4 ile sabitliyorum. B3'ü de sabitleyeceğim. Buradaki formülde eğer diyorum bu değer küçük ve eşit ise bundan, ancak bu değer büyük ise şundan. Tabi buraya iki tane koşul koyduğumuz için V diyeceğiz. Yine bu değilse boş. Bunları yine sabitliyorum. Son formülümüze şöyle, eğer bu değer büyük ise şundan, yine bu değeri alsın, değilse boş geçsin. Yine fonksiyon F4 ile şunları sabitliyorum. Ve son olarak şuraya kalan yazıyorum. Buraya da şu formülü uygulayacağım. Maksimum diyeceğim. 1 ve en büyük bu ise parantezi kapatıyorum. Eksi yine bu diyorum. Aslında burada yaptığımız işlem %100'den şunu çıkartmak ve farkı bulmak. Şimdi grafiğimizi oluşturalım. Bunun için şu alanları seçiyorum. Ekleye geliyorum. Ve şuradan halka grafiği seçiyorum. Şu mavi alanı şöyle sonuna kadar çektiriyorum şu şekilde. Ve bu maviyi çift tıklıyorum. Buradan biçimden bunu kırmızı yapıyorum. Şurayı %75 yapıyorum. Ve verinin şu ikinci seviyeye gelmesini sağlıyorum. Bunu çift tıklıyorum. Biçimden dolgusunu sarı yapıyorum. Yine buraya gelip %85 yapıyorum. Ve üçüncü seviyeye gelmesini sağlıyorum. Bunu da çift tıklayıp biçimden yeşil yapıyorum. Şu alanda gri yapıyorum. Halka delik boyutunu da 60'a çekiyorum.
Şuradaki başlıkları kaldırıyorum. Şimdi grafiğimizi biraz büyütüyorum. Şunu kapatalım. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıralım. Şunu dolgu yok olsun. Ana hat olmasın. Şimdi grafiğimizin ortasında veri etiketini gösterecek şekilde bir ekleme yapalım. Bu seçiliyken ekleye geliyorum ve buradan şekillerden metin kutusunu seçiyorum ve şurayı tıklıyorum. Şuraya gelip Shift eşittir. Şu alanı seçeceğim. Ama burayı C yapacağım. Yani şurayı C3 diyeceğim. Şuraya da şunu tıklıyorum. Ortalıyorum önce ve büyütüyorum. %32'yi kalın yapıyorum ve kırmızı yapıyorum. Şöyle biraz ortalıyorum. Bunu Ctrl C ile kopyalayıp şuraya Ctrl V diyorum. Bunu tam böyle aynı hizaya gelecek şekilde ayarlıyorum. Ve değerimizi %75 yapıp şunu şuradan Shift eşittir. Şurayı C yapıyorum. Yine büyütüyorum. Kalın yapıyorum ve sarı yapıyorum. Tekrar Ctrl C, Ctrl V diyorum. Yine aynı şekilde aynı hizada gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu sefer Shift eşittir. Şurayı seçiyorum. C5 olsun. Ve değerimizi %85 yapıyorum. Şunu büyütüyorum buradan. Kalın yapıp koyu yeşil yapıyorum. Şimdi grafiğimizin nasıl çalıştığını görmek için Shift eşittir. Rastgele arada 1'den 100'e kadar bölü 100 diyorum. Formüller şimdi hesapla. Yeşili görene kadar devam edeceğim. Koşullu biçimlendirme ile 3 seviyeli halka grafiği ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.